Hepimiz hata yaparız, bu kesin. Ama basit bir hatayla bilinçli bir karar arasındaki o ince çizgi nereden geçiyor biliyor musunuz? İşte bu bölümde tam da bunu konuşacağız. Akıllı insanların hatalarından nasıl ders çıkardığını, o dersleri kişisel gelişimleri için nasıl birer basamağa dönüştürdüğünü birlikte keşfedeceğiz. Hazırsanız bu ilginç konuya dalalım. Bruce Lee ne kadar güzel söylemiş değil mi? Yani diyor ki hata yapmak insanlık hali, asıl mesele o hatayla ne yaptığın. Yüzleşip evet ben yaptım diyebiliyor musun? O hatayı bir derse, bir öğrenme fırsatına çevirebiliyor musun? İşte akıllı insanları diğerlerinden ayıran şey tam da bu cesaret. Paulo Coelho'nun dediği gibi eğer bir hata tekrarlanıyorsa bu artık bir hata değil, bir karardır. Düşününce çok doğru. Bir kere yaparsın adı hata olur. Ama ikincide, üçüncüde o artık bir seçimdir. İşte bu ayrım bugünkü konumuzun tam da kalbi. Akıllı insanları farklı kılan şey ne mi? İşte bu seçimin farkına varmak ve o kısır döngüyü kırmak için irade göstermek. Peki bu hataları biraz daha yakından inceleyelim olur mu? İlk durağımız belki de en sık düştüğümüz tuzak, kusurlu algılar ve yargılar. Yani dış dünyayı ve insanların nasıl yanlış yorumladığımız, algılarımızın bize nasıl oyunlar oynadığını biraz deşelim bakalım. Şimdi size bir soru. İlk izlenimlerinize ne kadar güvenirsiniz? Hani biriyle tanışırsınız ya da bir durumla karşılaşırsınız ve içinizden bir ses bir şeyler söyler. Peki o ses ne kadar doğru söylüyor? Genelde güveniriz değil mi? Ama ya o sezgiler bizi fena halde yanıltıyorsa? İşte bakın, ilk hatamız tam da bu noktada kendini gösteriyor. Bazı insanlar vardır, manipülasyon konusunda gerçekten ustadır. Size öyle bir dünya çizerler ki her şey gerçek olamayacak kadar iyi görünür ve bir anlığına o pembe tabloya kanarsınız. Bakın, akıllı insanlar da bu tuzağa düşer ama anahtar kelime şu: sadece bir kez. O acı tecrübeden sonra bir daha asla aynı hatayı yapmazlar. Samimi bir fırsatla usta bir manipülasyonu ayırt etmeyi öğrenirler. Artık her şeye atlamak yerine durup o zor soruları sorarlar. Ve gelelim belki de en boş çabalardan birine, başkalarını değiştirmeye çalışmak. Akıllı insanlar bu hatayı bir kere yapar, sonra tövbe ederler. Neden mi? Çünkü anlarlar ki asıl değişim dışarıyı zorlamakla değil, kendi içine dönmekle başlıyor. Yani enerjilerini birilerini düzeltmeye harcamak yerine hayatlarına ilham veren pozitif insanlar almayı tercih ediyorlar. Çok da akıllıca, değil mi? Mağduru oynamak. Kısa vadede işe yarar gibi durabilir. Dikkat çeker, ilgi toplarsınız. Ama akıllı insanlar bu taktikten hızla uzaklaşır. Niye biliyor musunuz? Çünkü fark ederler ki bu rol eninde sonunda kendi başarılarının ve saygınlıklarının altını oyuyor. Yani sürekli ben mağdurum derseniz aslında kendi gücünüzü kendi ellerinizle başkalarına veriyorsunuz demektir. Evet, algı ve yargı hatalarını bir kenara koyalım. Şimdi işin biraz daha pratik kısmına, yani eyleme geçelim. İkinci durağımız strateji ve eylem hataları. Yani fikirler süper olabilir ama uygulama yanlışsa ne olur? İşte o planlama ve harekete geçme anındaki hatalar bizi nasıl yoldan çıkarıyor? Gelin bir de ona bakalım. Şimdi bir an dürüstçe kendinize sorun. Şu anki stratejiniz, yani hedeflerinize ulaşmak için izlediğiniz yol gerçekten işe yarıyor mu? Yoksa farkında bile olmadan sizi sürekli aynı noktaya getiren bir döngünün içinde mi sıkışıp kaldınız? Deliliğin o meşhur tanımını bilirsiniz, değil mi? İşte tam olarak bu. Sürekli aynı şeyi yapıp her seferinde farklı bir sonuç beklemek. Akıllı insanlar şunu çok iyi anlar. Farklı bir sonuç mu istiyorsun? O zaman yaklaşımını değiştireceksin. Bitti. Evet, bu zor olabilir. Hatta can yakıcı olabilir. Ama değişimin kaçınılmaz olduğunu ve büyümenin tek yolunun bu olduğunu kabul ederler. Şimdi birbiriyle çok bağlantılı iki kritik hataya bakalım. Birincisi bütçesiz başlamak. İkincisi ödevini yapmadan yani hazırlıksız başlamak. Düşünsenize bu resmen içi boş bir havuza atlamak gibi bir şey. Sağlam bir plan ve hazırlık olmadan başlanan her iş ne yazık ki başarısızlığa mahkumdur. Akıllı insanlar hazırlıksız yakalanmanın bedelini bir kez öderler, acı olur. Ama ikincisi asla olmaz. Buna ertelenmiş haz sanatı da diyebiliriz aslında. Yani kısa vadeli rahatlık için uzun vadeli hedefi feda etmemek. Akıllı insanlar şunu bilir: gerçek başarı öyle hemen gelen bir keyif değildir. Zorluğu, engebeli bir yoldan geçer. Yolda karşılarına çıkan o anlık keyiflerin, yani o tatlıların, o rahat hamakların aslında tepedeki asıl ödülden çaldığını anlarlar. Bu yüzden o anlık rahatlama için o büyük zaferi asla tehlikeye atmazlar. Günlük işler
O bitmeyen e-postalar, toplantılar, acil diye gelen her şey, bu koşturmacanın içinde kaybolmak ne kadar kolay değil mi? Kendimizi bir anda o görevler denizinde boğulurken bulabiliriz. Ve en kötüsü bu sırada asıl önemli olanı gözden kaçırırız. Ve o küçük işlerin içinde boğulurken büyük resmi tamamen kaçırabiliriz. İşte akıllı insanlar tam da bu tuzağa düşmezler. Onlar sonuç odaklıdır. O günlük karmaşanın bir adım üzerine çıkıp büyük resme bakmayı bilirler. Çünkü o küçük işlerde boğulmanın ne demek olduğunu bir kere tecrübe etmişlerdir. Ve şunu asla unutmazlar. Hayat, o küçük detayların toplamından çok daha fazlası. Hayat, o büyük resmin kendisi. Şimdiye kadar dış dünyayla olan ilişkimizdeki hatalara baktık, stratejilerimize baktık. Şimdi ise en derine inme zamanı. Konu artık biziz. Yani öz farkındalık tuzakları. Egomuz, kimliğimiz ve kendimizi nasıl gördüğümüzle ilgili o en sinsi, en zor fark edilen hatalar. Gerçekten sen kimsin? Bu soru belki de hayatımızdaki en temel, en önemli soru. Ve bu soruya vereceğimiz dürüst cevap var ya, işte o cevap birazdan konuşacağımız en kişisel hatalardan korunmamız için elimizdeki en güçlü anahtar. Hani bazen bir yerlere gelmek için, yükselmek için olmadığımız biri gibi davranırız ya, karakterimizden ödün veririz. Akıllı insanlar da bu hatayı yapar ama sadece bir kere. Çünkü o sahte kimliğin onları asla mutlu etmeyeceğini, özgünlükten uzak hiçbir başarının kalıcı olmayacağını anlarlar. Onlar için en değerli şey kendi imzalarıdır, yani kendileri olmaktır. Ah, o meşhur tuzak, herkesin memnun etmeye çalışmak. Hangimiz denemedik ki? Ama bu imkansız bir görev. Akıllı insanlar da bunu dener ve sonra anlarlar ki bu tamamen boş bir çaba. Enerjilerini herkese dağıtmak yerine ne yapıyorlar biliyor musunuz? Fikirlerine gerçekten değer verdikleri o küçük ama önemli kitleye odaklanıyorlar. Çünkü şunu çok iyi biliyorlar. Gerçek tatmin kalabalıkların gürültüsünde değil, doğru insanların samimi takdirinde gizlidir. Dış dünyadan başlayıp kendi içimizde doğru bir yolculuk yaptık. Hataları gördük, anladık. Peki şimdi ne olacak? Önemli olan da bu zaten. Tüm bu öğrendiklerimizle nasıl ileriye bakacağız, daha iyisini nasıl inşa edeceğiz? Hadi gelin finalde buna odaklanalım. Ve işte geldik en can alıcı noktaya. Bakın, amaç mükemmel olmak, hiç hata yapmamak değil. Bu imkansız. Akıllı insanlar da hata yapar ama onlar aynı hatayı tekrar etmezler. Peki sırları ne? Sır, bir sistem kurmakta. Her hatadan sonra duruyor, öğreniyor, analiz ediyor ve bir sonraki sefere daha hazırlıklı olmak için kendilerine daha iyi bir sistem inşa ediyorlar. Mesele bu. Yani özetle bütün bu konuştuklarımızı 3 başlıkta toplayabiliriz. Bunu bir farkındalık çerçevesi gibi düşünün. Birincisi, dünyaya dair algılarınız. İkincisi, hedeflerinize ulaşma stratejileriniz. Ve üçüncüsü, kendinizi ne kadar iyi anladığınız. İşte, kendi hayatınızdaki hataları analiz edip bir daha o tuzağa düşmemek için bu basit ama gerçekten çok güçlü çerçeveyi kullanabilirsiniz. Ve şimdi top sizde. Sizi bu son ve belki de en önemli soruyla bırakmak istiyorum. Bugün konuştuklarımızı şöyle bir gözden geçirin ve kendinize gerçekten dürüstçe sorun. Dersini aldığınız ve bir daha asla dediğiniz o hata hangisi olacak?